Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle DDPi markasının Z90 Master 3 araç içi kamerasının özelliklerini, araç içi kurulumunu, araç içi kurulumundan sonra test etme işlemini kapsayacak detaylı en geniş videoyu hazırlamaya, sizlere aktarmaya ve göstermeye çalışacağız. Bu kameramız isminden de anlaşıldığı üzere 3 olarak geçiyor. Bunun bir de Master olanı var. Yani 2 adet kameralı olanı var. Bir de 3 adet kameralı olanı var. Bizim elimizde şu anda 3 olan kamerası, yani 3 adet kameralı olan versiyonu var. Ön cama takmış olduğumuz ön kamera, arka cama takmış olduğumuz arka kamera, aracın iç kısmına takmış olduğumuz araç içi kameradan oluşmakta bu kameramız. Şöyle de görmüş olduğunuz gibi bir kutu içerisinde geliyor. 3 adet kutumuz var burada. Şimdi bu kutularımızı bir açalım, sizlere gösterelim. Şu şekilde 2 adet kullanma kılavuzumuz mevcut. Şurada bir kutumuzun içerisinden bağlantı kabloları ve çakmaklık girişimiz çıkıyor. Diğer bir kutumuzun içerisinden tek kamera çıkıyor. Bu araç içi kameramız olmuş oluyor. Burada bir tane yine çakmaklık girişimiz, bağlantı işlemini yapacak olduğumuz kablomuz ve burada fitillerin içerisinden geçirme işlemini sağlayacak olduğumuz plastik levyemiz çıkıyor. Diğer kutumuzu açtığımızda şöyle bir tane zarfa benzeyen bir şey çıkıyor. Bunun içerisinde kameramızı yapıştıracak olduğumuz elektrostatik yapıştırma bantlarımız çıkıyor. Burada arka kamerayla bağlantı işlemini yapacak olduğumuz bağlantı kablomuz, yine bir tane çakmaklık girişimiz, güç kablomuz, arka cama takacak olduğumuz arka kameramız, ön cama takacak olduğumuz ana kameramız ve aynı zamanda 3M yapıştırma bantlarımız çıkmakta. 3M bantlarımız da bu şekilde. Şimdi ilk olarak kameramızın özelliklerinden, neler sunduğundan, sistemin nasıl çalıştığından detaylı bir şekilde bahsedelim sizlere dostlarım. Burada söylemiş olduğumuz gibi 3 adet kameramız var. Buradaki ön cama takılan ana kameramız 4K 30 FPS veyahut da 4K 25 FPS veyahut da 3K 60 FPS görüntü kaydı alabilmekte. Arka kameramız tek seçenek 4K 30 FPS kayıt alabilmekte. Araç içi kameramız ise 3K 30 FPS kayıt işlemini gerçekleştirebilmektedir. Şimdi burada ilk bilmemiz gereken şu: 4K 3K dediğimiz zaman ne anlayacağız? Bu bize neyi ifade ediyor? Önce onu sizlere açıklayalım. 4K 3K ifadeleri videonun çözünürlüğünü, yani video içerisindeki toplam piksel, noktacık sayısını ifade eder. Bir videoda ne kadar çok piksel, ne kadar çok noktacık varsa o videonun kalitesi, görüntüsü o kadar kaliteli olur. Burada 4K dediğimiz zaman da 3840 2160 pikselden bahsetmekteyiz. Bu videodaki ne kadar çok piksel, noktacık olma mevzusu bizim nerede işimize yarayacak? Araç içi kamerada. Burada görüntüyü, arabaların plakalarını, harflerini, tabelaları ve bu 120 km 140 km hızla giderken orada görmemiz gereken, bizim orada tespit etmemiz gereken yerlerin çözünürlüğünün daha net olmasını bizlere sağlamış olacak. Şimdi gelelim diğer bir konuya. Ne dedik? Ön kameramız 4K 30 FPS veya 25 FPS ve hatta 60 FPS kayıt yapıyor dedik. FPS dediğimiz zaman ne anlayacağız? Bunu da sizlere açıklayalım. FPS kameranın saniyede kaç adet fotoğraf kaydettiği ile alakalı bir durumdur. Yani bir video oluştururken saniyede 30 FPS dersek 30 adet fotoğraf karesinden video elde ettiğini bizlere anlatır. 60 FPS dediğimiz zaman 60 adet fotoğraf karesinden video elde ettiğini bizlere aktarmaktadır. Şimdi burada bir insan gözünün normalde 24 ile 30 FPS arasında akıcı bir şekilde görüntüyü alabilmekte. O videoda 24 FPS ile 30 FPS arasında çekilen videolarda veyahut da daha fazla FPS arasında çekilen videolarda çok fazla sıkıntı olmadan akıcı bir şekilde algılayabilmektedir. Yani kısacası şöyle özetleyelim. 24 FPS'in altında olmaması gerekiyor. 24 FPS'in yukarısındaki tüm değerler daha da bizler için kaliteli olduğunu, görüntünün daha iyi olacağını ifade etmektedir. Şimdi kamerada önemli olan bir diğer özelliğe geldik. Kameraların diyafram açıklığı nedir? Diyafram açıklığı ön kameramızda f1.75, arka kameramızda f1.7, araç içi kameramızda ise f1.5 olarak geçmektedir. Şimdi bu diyafram açıklığı nedir? Onu da sizlere açıklayalım. Diyafram kamera lensinin içerisinde bulunan, kameranın içerisine ne kadar ışık gireceğini kontrol eden mekanizmadır. Bu f'ten sonra gelen değer ne kadar küçülürse kameranın sensör içerisine o kadar fazla ışık girmekte ve görüntüler o kadar net olmaktadır. Yani şöyle söyleyelim, biz ne dedik? Ön kamera f1.75, arka kamera 1.7, iç kamera ise 1.5 dedik. Yani buradaki bu sensörler, diyafram açıklığı bu kameralarda dikkat etmemiz gereken en önemli diğer noktalardan bir tanesidir dostlarım. Bunu şuna da benzetebiliriz. İnsan gözüne benzetebiliriz diyafram açıklığını. Gece karanlığında ne olur? Göz bebeğimiz büyür. Işık gündüz ışığında güneş ışığının direkt vurmasıyla beraber göz bebeğimiz küçülür.
diyafram açıklığını böyle de düşünebiliriz. O yüzden diyafram açıklığının iyi olması, f'ten sonra gelen değerin düşük olması kamera sensörünün içerisine daha fazla ışık almasını ve görüntülerin daha net olmasını sağlamaktadır. Genel itibariyle araç içi kameraların özelliklerine baktığımızda bu f değeri f2.0 ile f2.2 arasında değişmektedir. Bu kameramızda gerçekten diyafram açıklığı da müthiş bir oranda olduğunu sizlere ifade edebiliriz. Şimdi geldik bu kamerada kullanılan sensöre. Şimdi burada en önemli konu sensörlerde. Farklar burada ortaya çıkıyor. Kameraya vermiş olduğunuz paranın azlığı, çokluğu, miktarı burada daha çok belli oluyor. Bu kameramızda Sony Starvis IMX678 sensör kullanılmaktadır dostlarım. Bu da ne dedik? Videoda dedik 4K olarak kayıt yaptığını sizlere ifade ettik. Ancak bu fiyat bandında olmayıp, yani bu kameranın şu an ortalama fiyatı 13.000 TL ile 15.000 TL arasında değişmekte. Bu fiyat bandında olmayıp 4.000 TL, 5.000 TL bandında olan kameralarda da ne deniyor? 4K diye özellikler mevcut oluyor. Peki bu 4K ile bu kamerada yer alan 4K arasında fark var mı? Çok büyük bir fark var. Bu fark nedir? Sensördür. Burada devreye sensör giriyor. Burada kullanılan sensörü IMX678 sensörü. Bu sensörümüz 1/1.8 inç büyüklüğe sahiptir dostlarım. İşte buradan şunu anlayacağız. 4K video çekerken bu sensör aracılığıyla çekiyor. Diğer bu 4K olan, ucuz olan makinalarda kullanılan sensör değil, yazılımla şişirerek onu 4K olarak bizlere söylemiş oluyorlar. Onlardan almış olduğumuz 4K görüntü ile bu makinenin sensöründen almış olduğumuz 4K görüntü arasında uçurumlar meydana gelmiş oluyor. O yüzden araç içi bir kamera alacaksanız ve genel itibariyle 15.000 TL ile 25.000 TL arasında kullanılan sensör Sony Starvis IMX678 sensörlerde oluşmaktadır. Bu sensörde şu an piyasada bulunan en iyi 3 sensör arasında yer almaktadır. Şimdi bir diğer bilmemiz gereken konu da 3 kameramızda da ortak özellik olan HDR özelliği. Ne dedik? HDR özelliği dediğimiz zaman ne anlayacağız? High Dynamic Range, yani yüksek dinamik aralığı anlamı manasına geliyor. Bu bize ne ifade ediyor? Kameranın aynı görüntü içerisindeki en parlak nokta ile en karanlık noktayı harmanlayarak ortaya daha net bir görüntü çıkarmasını ifade etmiş oluyor bu HDR teknolojisi. Yani gidip en parlak olan yerle en karanlık olan yeri daha da okunabilir ve normal güzel bir görüntü haline getirerek tek kare halinde bizlere servis etmektedir. Bu HDR teknolojisi de yine bizim araç kamerasında olmazsa olmaz dediğimiz teknolojilerden bir tanesidir. Bu HDR sistemi araç farlarındaki patlamadan meydana gelen plaka okuyamama durumu, tünel giriş çıkışlarında ani şekilde ışığa maruz kalma sebebiyle tabelaları görememe, öndeki aracın okunması gereken, görülmesi gereken yerleri görememe gibi durumları iptal ederek daha görünür hale getirmektedir. 3K HDR destekli araç içi kameramızda kızılötesi özelliği yer almakta olup bu kızılötesini DDPi uygulaması üzerinden normal kızılötesi veyahut da renkli kızılötesi seçenekleri seçilerek araç içinde loş ışıkta dahi araç içinde net görüntüler elde edilebilmektedir bu kızılötesi sayesinde. Araç içi kameramızda yer alan yapay zeka destekli portre optimizasyonu sayesinde araç içerisinde bulunan kişilerin görüntüleri, tünel giriş çıkışlarındaki ışık patlamaları, güneş ışınlarının girmesiyle beraber orada oluşan gölgeleri veyahut da görüntülerdeki bozulmaları engelleyerek daha net ve daha güzel görüntüler elde edilebilmektedir. Şimdi geldik en önemli konulardan bir tanesine. Bu kameraların açıları nedir? Ön kameramız 135 derecelik açı ile çekim yapmakta. Arka kameramız 126 derecelik açı ile çekim yapmakta. Araç içi kameramız ise 148 derecelik açı ile çekim işlemi gerçekleştirebilmektedir. Şimdi burada baktığımız zaman 360 derecelik bir çekim işlemi yapılabiliyor gibi bir durum anlaşılıyor, ancak bana göre tamamen 360 derece değil 340 derecelik bir çekim işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz. Nasıl oluyor? Ön tarafta sıkıntı yok, arka tarafta sıkıntı yok. Araç içi kamera ise yan camlarla beraber bir miktara kadar iniyor. Yani ayağımızı şöyle atıp arabaya attığımız yer kısmı, o kısımları tamamen araç içi kamera çekemiyor. Cam hizasıyla biraz aşağısıyla beraber çekmiş oluyor. Bu da ortalamaya vuracak olursak 340 derecelik geniş bir açıyı ifade etmekte toplamda bizler için. Arabamızı 340 dereceyle net bir şekilde görüntüsünü, videosunu çekmiş oluyoruz bu kameramız ile. Şimdi geldik bence bir araç içi kamerada olmazsa olmazlardan diyebileceğim, kesinlikle dikkat edilmesi gereken konu diyebileceğim, kendisinde hafızanın olup olmadığı konusuna. Bu DDPi Z90 Master 3 araç içi kameramızda dahili 64 GB hafıza yer almakta olup aynı zamanda 512 GB'a kadar SD kart takarak kayıt işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bu araç içi kameramızda 2.0 teknolojisi yer almakta olup bu teknoloji bizde neyi sağlıyor? Hafıza kartı ile aracın dahili hafızası arasında kayıt işlemlerini sağlama, kontak işlemlerini sağlamada hata payını minimize etmiş oluyor. Nasıl minimize ediyor? Diyelim ki sert bir yerden geçtik veyahut da bir çarpışma anında
Ne oldu? Hafıza kartında temassızlık meydana geldi. Kayıt işlemi gerçekleştirilemedi. İşte burada ne yapıyor? Bu D2 SEV 2.0 teknolojisi direkt olarak kaydı kendi hafızasına aktararak kayıt işlemlerine devam etmiş oluyor. İşte burada bizim için çok önemli bir konu ortaya çıkmış oluyor. Araç içi kamerada kendi hafızası olmadığı zaman hafıza kartında bir problem meydana geldiğinde veya çarpışma esnasında gevşeme meydana geldiğinde, güneş ışınlarından dolayı, sıcaklıktan dolayı herhangi bir problem meydana geldiğinde ve biz bunu fark etmediğimizde kayıt işlemi gerçekleşmemiş oluyor. Ve bize lazım olduğu anda kaydımızı açtığımızda herhangi bir kayıt bulamıyoruz. O yüzden bir araç içi kamerada olmazsa olmaz özelliklerden bir tanesi kesinlikle ama kesinlikle kameranın kendi hafızasının olmasıdır. İşte bu cihazımızda 64 GB kendi hafızası var. İstediğimiz zaman burada kayıtlar buraya geçebiliyor. Hafıza kartından buraya geçebiliyor. Hatta istersek hafıza kartı da almamıza gerek yok. 4K'da çekim yaptığı zaman sadece ön ve arka kameranın kaydıyla 7 saate kadar çekimlerimizi orada biriktirebiliyor. Sonrasında 7 saatlik süre dolduktan sonra, hafızamız dolduktan sonra ne oluyor? En sondan başlayarak silme işlemini gerçekleştiriyor ve yeni kayıtlar yapıyor ve bu şekilde devir daim sürecini gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken diğer en önemli konuyu sizlere söyleyeceğim. Alacak olduğumuz hafıza kartına kesinlikle ama kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Niye? Videonun başında neyi anlattık sizlere? 4K'yı anlattık, FPS'i anlattık, diyaframı anlattık. Yani kısacası totalde bu kamera özelinde konuşacak olursak ciddi manada net görüntülerin olduğu ve boyut olarak büyük boyutların yer aldığı videoların çekildiğini sizlere ifade ettik. İşte bu videoyu izlemek istersek veyahut da telefonumuza aktarmak istersek veyahut da bilgisayarımıza aktarmak istersek bu aktarım esnasında donma yaşanmaması için videolar çekilirken, bu kayıt altına alınırken SD kartımıza donma işleminin yaşanmaması için alacak olduğumuz SD kartın minimum özelliklere sahip olması gerekiyor. Bu minimum özellikler neler? Kartımızın üzerinde bazı ibare yer alır, hafıza kartlarının üzerinde. Burada yer alan V10, V20, V30, V60 diye ifadeler yer alır. Bu bize ne ifade eder? Saniyede minimum yazma hızını ifade eder. İşte bizim burada alacak olduğumuz hafıza kartının üzerinde minimum V30 ibaresinin olması gerekiyor. Yani 30 MB yazdığını bizlere ifade ediyor. Bu 30 MB'ın altında olan hafıza kartlarını alırsanız bunların fiyatı ucuz olur. Ancak buradaki kayıt işleminde donma meydana gelir. Kaydı izlediğinizde izleyemezsiniz. Sürekli donmalar meydana gelir. Aynı zamanda şöyle bir durum fark ettim. Bazen internet sitelerinde bu kartlara baktığımızda V30 yazıyor, U1 yazıyor. Şimdi normalde V30 olan bir kartın orada yine U işareti var. U3 yazması gerekiyor. Yani orada da ona dikkat edelim. Kartın üzerini zaten alacak olduğunuz sitelerde inceleyebiliyorsunuz. V30 U3 olacak. Minimum bakın bunun üzerinde olabilir. V40 olabilir, V60 olabilir. Sıkıntı yok. Ancak minimum bu kamera için söylüyorum. V30 U3 yazan hafıza kartını almamız gerekiyor. Yoksa sıkıntı yaşarız. Buradan da bunu dipnot olarak sizlere bildirmiş olalım. Burada son olarak hafıza kartı ile alakalı 64 GB dahili hafızası anakartta lehimli olan bir hafızadır. Bundan dolayı çarpışma veyahut da herhangi bir sıkıntı olduğunda kopma veyahut da diğer sıkıntı yaşanma durumlarını minimize etmek için anakarta lehimlenmiş bir hafızası yer almaktadır bu kamerada. Şimdi geldik diğer konumuza. Kameranın bataryası nedir? Bu kameramızın bataryası kapasitörlü bir kameradır. Ancak piyasada bazı kameralar nedir? Lityum pilli olan kameralarla gelmektedir. Lityum pille kapasitörlü kamera arasındaki fark nedir diyecek olursanız, lityum pil çok fazla güneş ışığına maruz kaldığında şişmeler meydana gelebilmekte, patlamalar meydana gelebilmekte, bozulmalar daha fazla olmaktadır. Bir araç içi kamera alıyorsanız ve özellikle bizim gibi sıcak olan Akdeniz'de yaşıyorsanız, Mersin, Tarsus, Adana, Hatay, neyse kısacası sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkmış olduğu bölgelerde yaşıyorsanız araç içine alacak olduğunuz kameranın kesinlikle ama kesinlikle kapasitörlü bir kamera olması gerekmektedir. Bu kameramız eksi 20 derece ile 70 derece arasında rahat bir şekilde çalışabilmektedir. Kılavuzda yer aldığı bilgilere göre. Bu süper kapasitörler telefon bataryaları gibi cihazı uzun süreler çalıştıracak şekilde enerji depolamazlar. Nasıl çalışırlar? Cihaza elektrik gelmesi kesildikten sonra cihazın kendini doğru dürüst bir şekilde kapatması için 5-10 saniyelik enerjiyi sağlarlar ve bu şekilde kayıt işlemini sonlandırmış olurlar. Bu cihazımızda ADAS 2.0 teknolojisi yer almaktadır. Bu nedir peki? Kırmızı ışıkta durduğumuzda veyahut da durduğumuzda bir araç, önümüzdeki araç hareket ettiğinde bize kameradan sesli olarak bildirim vermektedir. Öndeki araç harekete geçti, harekete geç diye bildirim vermekte. Ve hatta yorgun olduğumuzda bizlere, eğer ki çok fazla şeridi takip etmiyorsak, sağa sola çok fazla gidiyorsak burada yorgunluk uyarısı vermekte. Son yapılan güncelleme ile beraber çarpışmanın az kalmasıyla da uyarı verdiği bildiriliyor. Ancak bizim kendimiz
Bunu tam olarak teyit etmedik. Bu kamerayı taktığımızda o ADAS 2.0'ında bunu verip vermediğini sizlerle beraber test etmiş olacağız. Bir diğer gelen güncelleme ile beraber de yaya veyahut da bisikletliği algıladığında onunla da alakalı uyarı verdiği bilgisi yer almaktadır. Bu kameramızda mikrofon yer almakta. Bu sayede akıllı ses kontrolü işlemi gerçekleştirebilmektedir. Şöyle ki ani bir şekilde güzel bir manzaranın içerisinden geçiyoruz. O anın fotoğrafını almak istedik. Take photo veyahut da fotoğraf çek diye bu şekilde komut verdiğimizde direkt olarak fotoğraf çekmekte. O take photo dedikten sonra 5 saniye öncesi ve 5 saniye sonrasını ayrı bir video kaydına alarak buradaki başka bir klasöre saklamaktadır. Bu da gerçekten güzel düşünülmüş bir özellik. Ani durumlarda bu şekilde sesli komutu işlemini kullanarak yönlendirme işlemimizi gerçekleştirebiliyoruz. Kameramızda mikrofon özelliği bulunduğu için sesli kayıt yapabilmektedir. Yani bu DDPi uygulaması üzerinden bu sesli kaydı kendimiz kapatabiliriz, açabiliriz. Ancak genel itibariyle açmak daha mantıklı olabilmekte trafik şartlarında. Yani araç içerisindeki konuşmalar, dışarıdan gelen veyahut da herhangi birisiyle tartışma anında ve benzeri durumlarda onu sesli bir şekilde kaydedebilmektedir. Diğer bir güzel özelliğimiz ise lock the video, yani videoyu kilitle komutu verdiğimizde o an çekilmiş olan videoyu kameramız direkt acil durum müdahalesi olarak algılar ve bu çekilen videoyu döngüsel ağın içerisine kaydetmez. Yani ne dedik? Normalde en sondan başlayarak otomatik olarak sildiğini sizlere söylemiştik. Lock the video dediğimiz zaman ve bunu kameramız tabi bizim söylemimizle algılaması gerekiyor. Algıladığı zaman bunu acil durum müdahale klasörünün içerisine taşır ve bu şekilde döngüsel harekette silinmesini engellemiş oluyor. Cihazımızda dahili GPS yer almakta olup bu dahili GPS sayesinde sürüş süremizi, rotamızı, nereye gittiğimizi, kaç kilometre hızla gittiğimizi detaylı bir şekilde tespit edebiliyoruz ve bunları kayıt altına almış oluyoruz. Kameramızda 5 GHz veri aktarım ve Bluetooth 5.1 teknolojisi yer almaktadır. 5 GHz veri aktarım dediğimiz zaman ne anlayacağız? Diyelim ki kameramızdan veri almamız gerekiyor. Bunu 5 GHz hızında almış oluyoruz. Bu da yaklaşık saniyede 20 MB veri aktarımına denk gelmekte. Normalde bu tarz kameralarda genelde 2.4 GHz hız bulunmakta. Bununla bunu 2 katına çıkarmışlar. 5 GHz hız bulunmaktadır. Bu sayede donmadan hızlı bir şekilde verilerimizi rahat bir şekilde almış oluyoruz. Şimdi burada videomuzun başında kabloları size gösterdik. Arka kameramıza uzanan kablonun uzunluğu 6 metre. Güç enerji için bağlayacak olduğumuz güç kablomuzun uzunluğu ise 3,5 metre uzunluğunda bulunmaktadır. Şimdi burada geldik akıllardaki en önemli soru işaretine. Aracımız dururken kayıt işlemi gerçekleşiyor mu? Evet. Araçlar dururken kayıt işlemi gerçekleşiyor. Ancak bunun için bu videonun başında göstermiş olduğumuz aparatların dışında ayrı bir para ile 4G destekli bir port almanız gerekiyor. Bu portu alırsanız güç vermemiz gerekiyor. Bu gücü nereden vereceğiz? Ya aküye direkt olarak bağlıyoruz ya da OBD portuna bir tane çıkışımız var. Bu almış olduğumuz 4G destekli kitin içerisinde geliyor. OBD portuna bağlayarak güç sağlama işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Bunu bağladığımız zaman kameramız 24 saat boyunca kayıt işlemini gerçekleştirebiliyor. Bunu yine DDPi üzerinden ayarlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada kayıtları daha düşük seviyede, daha düşük çözünürlükte kaydediyor. Çok fazla güç çekmemek adına aynı zamanda burada aküde belli bir volt sınır koyuyoruz. Bu sınıra geldiği zaman otomatik olarak kayıt işlemini durduruyor. Yani akümüzü tamamen bitirmemiş oluyor. Burada diğer bir özellik 4G destekli dedik. Yani bunun içerisine sim kart takılabiliyor. Bu sim kartı taktığınız zaman ne dedik? Aracımızda dahili mikrofon var dedik. Diyelim ki aracınızı bir arkadaşınız kullanıyor ve siz bu 4G destek sayesinde telefondan bu aracın anlık olarak nereye gittiğini, nasıl gittiğini, hangi rotadan gittiğini video halinde izleyebiliyorsunuz. Siz buradan telefon edip kamera üzerinden aracı süren kişiyle irtibata girip konuşma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak bunu aldığınız zaman tabii ki aküyü tamamen bitirme durumları meydana gelebilir mi? Gelebilir. Böyle bir risk var mı? Var. Sıkıntı yok. Ancak bu kite ayrı bir para vermeniz gerekiyor. Aynı zamanda 4G destekli bir sim kart almanız gerekiyor. Bir sim karta da ayrı bir para vermeniz gerekiyor. Eğer ki bütçeniz buna yetiyorsa ben aracım dururken de bu şekilde kayıt altına alınmasını istiyorum. Aynı zamanda bu şekilde aktif olarak izlemek istiyorum. Nereye gittiğini görmek istiyorum diyorsanız bu kiti de alıp bu şekilde uygulamasını aracınızda gerçekleştirebilirsiniz. Bu kameramızda aynı zamanda Night Viz isimli gece görüşünü destekleyen ve DDPi'nin patentli bir ürünü yer almaktadır. Bu yapay zeka destekli gece görüşünde görüntüleri daha net almasını sağlayan bir teknolojidir. Tabii şimdi burada aslında şöyle bir özet yapacak olursak 4K'dan bahsettik, FPS'ten bahsettik, diyaframdan bahsettik. Night Vision 2.0 teknolojisinden bahsettik. Bu bahsetmiş olduğumuz 5 teknolojide totalde özellikle gündüz ışığında sıkıntı yok. Işığın stabil geldiği, çok fazla patlamaların olmadığı yerde tüm kameralardan belli bir görüntüyü, hatta araç plakalarını da net bir şekilde görürsünüz. Asıl fark, vermiş olduğumuz fiyatın farkını nerede göreceğiz? Kötü ışıkta, far patlamasında, tünel çıkışında
Sert ışıklarda bu ışıkların algılaması, plakayı okuması, bunları kırmasını da göreceğiz. Şimdi burada tabii kağıt üzerinde teoride birçok özellikten bahsettik. Bakalım geceleyin yine bu söylemiş olduklarının sahada karşılığı var mı yok mu? Onu da sizlerle test etmiş olacağız inşallah. Burada sizlere bu kamerada yer alan bir özellikten daha bahsetmek istiyorum. P-Link sistemi. P-Link sistemi nedir? Bu kamerada ne dedik? 3 tane kamera var dedik. 3 kameranın aynı görüntülerini donmadan aynı karede izlememizi sağlayan sisteme P-Link sistemi diyoruz. Yani ekrana açtığımız zaman, bu ana kameramızda açtığımız zaman ön kamera, arka kamera ve araç içi kameranın 3 görüntüsünün de aynı anda ve donmadan izlenmesini sağlayan sisteme P-Link sistemi diyor. Bu P-Link sistemi sayesinde bu görüntüleri donmadan net bir şekilde, akıcı bir şekilde izlememizi sağlamış oluyor. Şimdi burada bazı kişiler şöyle de kullanabiliyor. Özellikle arka kamerayı arka görüş kamerası olarak kullandığını ifade edenler var. Son olarak 2 tane maddeden bahsedeceğim sizlere. Bir tanesi şu: kameramızda yerleşik yüksek hassasiyetli G sensör, yani yerleşik jiroskop ve 3 eksenli ivme ölçer yer almaktadır. Bu bizim için ne işimize yarayacak? Araç ani fren yaptığında veya herhangi bir darbe aldığında bunu hızlı bir şekilde algılamakta ve o an çekmiş olduğu videoyu acil durum videosu olarak ayrı bir klasöre taşımakta ve bu şekilde kayıt işlemini gerçekleştirmektedir. Şimdi en sona bıraktığımız konu, en önemli konu, en bilinmesi gereken konu dostlarım. O da nedir? Araç içi kameramız. Şöyle araç içi kameramızı çıkartalım. Şu an elimde araç içi kameramızı görüyorsunuz. Bakın şu kısmını sizlere göstermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi güç girişimiz, diğeri de hafıza kartı giriş yeri. Şimdi normalde ön kameraya taktığımız hafıza kartı veyahut da dahili hafızayla ön kamera ve arka kameranın görüntülerini oraya kaydını gerçekleştiriyor. Ancak araç içi kamera oradaki dahili hafıza veyahut da SD karta kayıt işlemini yapmıyor. Buraya kendimizin ayrıyeten bir adet hafıza kartı alması gerekiyor. Maalesef böyle bir durum var. Keşke olmasaydı. Bu 3 kamerada tek dahili hafıza veyahut da tek SD kartta kayıt işlemini gerçekleştirmiş olsaydı efsane olurdu. Ancak burası birazcık efsane olmamış. Bu dipnotu da buradan son olarak sizlere aktarmış olalım. Şimdi kameramızı araç içi kurulumuna geçmeden ön kameramızdaki birkaç özellikten bahsetmek istiyorum. Ön kameramızın ekranı bu şekilde 3 inçlik büyük bir ekranı var bu kameramızın. Gerçekten kameraya baktığımız zaman da büyük bir yapısı var. Şöyle sizlere göstereyim. Şimdi yan tarafta 2 adet girişimiz var. Bu 2 adet girişimizin bir tanesi arka kamerayı bağlayacak olduğumuz girişimiz. Diğeri ise güç kablosunu bağlayacak olduğumuz girişimiz. Burada SD kartı takacak olduğumuz giriş yerimiz var. Üst tarafından mikrofonumuz var. Kameramızın bu kısmında 4 adet tuş bulunmakta. Burası dokunmatik bir ekran değil. Buradan işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şu görmüş olduğunuz birinci tuşumuz albüm tuşu. Buradan albüme gidiyoruz. Çekilen videolar ve benzeri oraya gidiyoruz. Buradan ayarlar tuşu. Buradan ayarlar işlemini gerçekleştiriyoruz. Buradan kayıt açık ya da kapalı, hangisini yapacaksak buna bastığımız zaman o işlemi gerçekleştiriyoruz. Burada ise kamerayı değiştirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Ön kamera, arka kamera, üçlü kamera P-Link sistemi sayesinde buradan da buradaki görüntü işlemlerimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada son olarak şu ana kameramızın mercek kısmına takılan UPL filtreden bahsetmek istiyorum sizlere. Bu UPL filtre bizim kutumuzun içerisinden çıkmadı. Servisle bağlantı içerisindeyiz. Durumu ifade ettik. Bununla alakalı nasıl yaptık onu da sizlere aktarmak istiyorum. Kameramız geldi. Hemen kurmak nasip olmadı. Usta ayarlaması, şartlar ve benzeri birazcık zaman geçti. Sonrasında bu videonun çekildiği tarihte bir kutumuzu kontrol ettik. UPL filtrenin olmadığını gördük. Sonrasında ne yaptık? Servisin WhatsApp grubu var. Bu Mieko'nun, buranın servisi Mieko. WhatsApp iletişim hattı var. WhatsApp iletişim hattından irtibata geçtik. Durumu ifade ettik. Tabii şimdi burada siz de satıcı olsanız kanıt isteyeceksiniz doğal olarak. Çünkü karşıdaki kişinin doğruyu söyleyip söylemediğini bilmiyorsunuz. Ve genel itibariyle kutunun içerisine gönderilen bir aparat. Biz de ne yaptık? Kanıtlı bir şekilde video çektik. Kutuyu açtık. Ürünün daha açılmadığını, lenslerinin üzerindeki daha kılıfların durduğunu, buradaki kabloların sabit bir şekilde durduğunu, kutudan UPL filtresinin çıkmadığını ifade ettik. Servis bize gayet olumlu bir şekilde diyemesek de orta olumlu bir şekilde dönüş yaptı. Bununla alakalı dönüş yapacaklarını ifade ettiler. Biz de dönüş yapılmasını bekliyoruz. Bakalım nasıl bir dönüş yapılacak? Olumlu mu, olumsuz mu, ne diyecekler? Videonun bu kısmına kadar burayı dinlediyseniz, merak ediyorsanız yorumlar kısmına yazarsınız. Bize yapılan dönüşü oradan sizlere bildirmiş olacağız. Burada şuna da değinmek istiyorum dostlarım. En önemli konulardan bir tanesi nedir? Bizim bu kanalımızda, bu videomuza ilk defa gelen birisi varsa, daha önce çekmiş olduğumuz bir budama makasıyla alakalı shorts videomuz var. Orada servise ürünü gönderdiğimizi, serviste neler yaşadığımızı ifade ettiğimizi, olumlu gelişmeleri anlattık. Olumlu gelişme neydi? Kişinin malına sahip çıkmasıydı.
Şimdi 15 milyar gibi bir para veriyoruz. Bu para kimisi için küçüktür, kimisi için büyüktür. Bizim için büyük bir para. Genel itibariyle büyük bir para veriyoruz bu ürüne. Ne bekliyoruz? Ürünün arkasında durulmasını bekliyoruz. Yani bu üründe bir sorun çıktığında, bir problem yaşandığında servisle rahat bir şekilde irtibata geçmeyi, ne yapılması gerektiği yönlendirme işleminin yapılmasını bekliyoruz doğal olarak. Çünkü 15.000 TL bu ürüne para vermişiz. Böyle bir beklentimizin olması doğal. Biz daha önceki bu ürünün birkaç alt versiyonu olan bir kamerayı detaylı bir şekilde çekmiştik. Orada demiştik. Müşteri temsilcisini aradık. İlk aradığımızda 7 dakika sonra ulaştık. Bir sonraki aradığımızda 25 dakikanın sonucunda ulaşamadığımızı ifade etmiştik. Servise ulaşmak gerçekten güç. Hatta bunu yaşayan kişilerle denk geldik, muhabbet ettik, servise ulaşamadıklarını ifade ettiler. Biz de denk geldi WhatsApp grubu olduğunu, WhatsApp iletişim hattı olduğunu gördük. WhatsApp iletişim hattından irtibata geçtiğimizde hızlı bir dönüş yaptılar. Eğer ki siz de servisle alakalı bir problem yaşarsanız, oraya ulaşmanız gerekirse, ürünle alakalı bir problem olursa WhatsApp iletişim hattını kullanmanızı sizlere buradan tavsiye ediyorum. UPL filtresi ne işe yarıyor? Birazcık ondan bahsedelim. Buradaki merceğin üzerine takıyoruz. UPL filtresi torpidodan gelen yansımaları, güneşin direkt etkisini onları kırarak görüntüyü daha net ve daha güzel almamızı sağlamış oluyor. Evet dostlar, DDPi Z90 Master 3 araç içi kamerayla alakalı bilinmesi gereken özelliklerini en detaylı ve en açıklayıcı şekilde sizlere masa başında aktardık. Şimdi sıra geldi kurulum işlemine. Gelin hep birlikte aracımıza kurulumu yapalım. Kurulum işlemine başlıyoruz. Montaj işlemi için arabamızın içerisine geldik. Şimdi ayarlama işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Buradaki ayarlamaları size anlatıyorum. Kablolamaları nasıl yaptığımızı detaylı şekilde aktarıyorum. Şimdi kutularımızın içerisinde normalde 3 adet çakmaklık girişi geliyor. Burada üzerinde 5 volt 2 amper yazan çakmaklık girişimizi burada bunu kullanacağız ilk etapta. Sebep olarak arabanın içini çekecek olan kameramızın üzerinde giriş 5 volt 2 amper olarak yazdığı için burada bunu tercih etmiş oluyoruz. Diğerleri tercih edilmez demiyorum. Edilebilir belki ancak bizim tercihimiz bu şekilde olmuş oldu. Tek yerden güç çıkışı alacağımız için. Videonun anlatım kısmında bahsetmiş olduğumuz 3 metrelik güç kablomuzu görüyorsunuz. Bir girişi Type-C, diğer girişi USB olan kablomuz burada var. Bu kablomuzun bir şuradaki USB girişini çakmaklığımıza bağlayacağız. Buradaki diğer uç girişini ise ana kameramızın güç alacak olduğu yere bağlantısını yapacağız. Kutumuzun içinden bir adet çoklayıcı kablomuz çıkıyor. Bunu da araç içi kameramıza takacağız. Bir adette görmüş olduğunuz gibi bir ucu yine USB, bir ucu Type-C olan bu şekilde bir küçük kablomuz çıkıyor. Şimdi bu kablolarımızı sizlere gösterdiğimiz şekilde kameralarımıza montajını yapıyoruz. 3 metrelik güç kablomuzu ve çoklayıcı kablomuzu ilk olarak birleştiriyoruz. Type-C olan yerinden bu şekilde birleştiriyoruz. Sonra görmüş olduğunuz gibi 2 tane çıkışımız oluyor. Bir tanesi Type-C, diğeri de diğer uçlu çıkışımız. O kısa olan bir ucu Type-C, bir ucu USB olan kablomuzu görmüş olduğunuz yere USB kısmını takıyoruz. Sizlerin de görmüş olduğu gibi 2 tane Type-C girişi elde etmiş bulunmaktayız. Araç içi kameramıza bir Type-C, diğer kameramıza yani ana kameramızda bir Type-C olacak şekilde 2 adet Type-C girişini bu şekilde sağlamış oluyoruz. Şimdi burada kameramızda söylemiştik, power yazan yere güç girişine bu şekilde kablomuzu takıyoruz. Şu anda 2 adet kameramızın kablo bağlantı işlemlerini gerçekleştirmiş oluyoruz bu şekilde. Burada şimdi ilk olarak montaj işlemini gerçekleştirmeyeceğiz. Güç verme işlemini gerçekleştireceğiz. Gücü verdikten sonra bakacağız. Açılar uyuyor mu? İstediğimiz görüntüyü alabiliyor muyuz? Önce ona bakacağız. Kesinlikle direkt olarak yapıştırma işlemini gerçekleştirmeyin. Önce bu şekilde kablolama işlemini yaptıktan sonra çakmaklıktan gücü verin. Ondan sonra görüntü istediğiniz şekilde olduktan sonra 3M ile bağlantısını yapıştırma işlemini gerçekleştirin. Şimdi ilk olarak güç verme işlemimizi gerçekleştirdik. Burada bize dili ayarlayın diye uyarı verdi. Dili ayarlıyoruz Türkçe'ye. Sonrasında bize tarih ve saat ayarlamamızı istiyor. Videomuzun bir kısmında araç içi kameramıza hafıza kartı takılması gerektiğini sizlere aktarmıştık. Şimdi gücü verdikten sonra bu kamera sürekli uyarı veriyor. Ne uyarısı? Hafıza kartı takın uyarısı veriyor. Biz de şimdi hafıza kartımızı takıyoruz. Burada hafıza kartını takarken şu görmüş olduğunuz altın yeri yukarıya bakacak şekilde takıyoruz. Yönünü şöyle gösteriyorum sizlere. Type-C'ye bakacak şekilde montajını yapıp takıyoruz. Şimdi takmış olduğumuz kartı da sizlere göstermek istiyorum. V30U3 olacak diye söylemiştik sizlere. Elimizdeki bu kartı da böyle olduğunu sizler de net bir şekilde görmüş oldunuz. Şimdi montajını yapıp işlemlerimize devam ediyoruz. Şimdi burada hangi açıyı vermeliyiz, nereden nasıl takmalıyız kısmında kendi kendimize ayar işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Açıyı belirlemeye çalışıyoruz. Açımızı belirleme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi cama burada takarken ne dedik? Elektrostatik karttan bahsetmiştik. Şeffaf olan elektrostatik karttan.
Bu elektrostatik kartımızın açtık. Bu şekilde cama montajını gerçekleştiriyoruz. Burada elektrostatik kartı, şu görmüş olduğunuz elektrostatik kartı kullanmadığınızda şöyle bir durum olabilir. Bu 3M'ler gerçekten yapışkanlığı kuvvetli bir yapışkan. Çıkartırken problem, handikap yaşayabilirsiniz. O handikapı yaşamamak için bu şekilde takmanız daha güzel olacaktır. Çünkü biz daha önceki kamerada bu elektrostatik kartı kullanmadan taktık. Sökmemiz biraz zor oldu. Bıçak yardımıyla söktük. Cama zarar vermemeye çalıştık. O yüzden bunları kullanmak daha güzel olacaktır. Burada kameranın bir özelliğini daha sizlere söylemek istiyorum. Bu 3M baskısının olmuş olduğu yer çıkartılabilir. Bakın şöyle çıkartıyoruz. Bu 3M baskının olduğu yer yerinden çıkartılabilme işlemi gerçekleşiyor. Kamerayı yerinden çıkartıp ayrı olarak da bu şekilde kullanabiliyoruz. Bunun da dipnot olarak bilgisini vermiş olalım. Şimdi burada görüntüleri kontrol ederek nasıl yapacağımızı kontrol ettik. Görmüş olduğunuz şekilde ön cama takma işlemini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Araç içi olan kameramızı bu şekilde konumlandırdık. Ön cama takmış olduğumuz kameramızı bu şekilde konumlandırdık. Şimdi arka cama takacak olduğumuz kameramızın kablosunu bu şekilde taktık. Arka camda da ayarlama işlemimizi gerçekleştireceğiz. Görüntü istediğimiz şekilde olduktan sonra kablolama işlemimize başlıyoruz. Arka kameramızın montaj işlemini de gerçekleştirdik. Burada dikkat etmemiz gereken konu şu. Kablodaki şu görmüş olduğunuz sarı etiketin olmuş olduğu yer arka kameraya bağlanacak. Sarı etiketin olmadığı yer ana kameraya bağlanacak şekilde ayarlamanız gerekiyor. Bunun ayrımını bu şekilde yapacağız. Bu şekilde kamera ayarlarımızı, açılarımızı ayarladıktan sonra sıra kablolama işlemine geldi. Kablolama işleminde yine plastik levye yardımıyla görmüş olduğunuz dikiz aynasının olmuş olduğu yerden güzelce kablolarımızı gizleyerek devam ediyoruz. Burada kablolarımızı saklayabildiğimiz kadar saklamaya çalışıyoruz. Araç içine takmış olduğumuz kamerayı görmüş olduğunuz güneşliğin üst kısmından bu şekilde geçirdik. Şimdi burada 2 adet kablo saklayacağız. Bizim aracımızdan kaynaklı şöyle bir durum var. Bizim çakmaklık girişimiz bagaj kısmında. Çakmaklık girişimiz bagaj kısmında olduğu için biz hem arka kameraya giden kabloyu hem de çakmaklık tarafına gidecek olan kabloyu aynı yerden gizleyerek çıkmaya çalışıyoruz. Hem güç kablomuzu hem de arka kameramızın kablosunu çift olacak şekilde bu şekilde fitillerin içerisinden geçirerek işlemlerimize devam ediyoruz. Buradaki bu yan taraftaki fitillerden devam edeceğiz. Şu plastik kısımdan geçireceğiz. Buradan bu şekilde devam edeceğiz. Sonrasında görmüş olduğunuz gibi bizim arabamızda çakmaklık girişi burada. Yani arka bagaj kısmında. O yüzden bu şekilde bir kablolama işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz. Şurada da görüyorsunuz kablomuzun olmuş olduğu arka kameranın kablosu da bu şekilde gidiyor. Buraya kadar gizleyerek bu şekilde kablolama işlemimize devam ediyoruz. Burada arabadan arabaya değişiyor. Tabii ki buradaki kablolamayı yaparken sizin hangi araba olursa olsun fark etmiyor. Fitillerin içerisinden geçirdiğinizde işlemler istediğiniz gibi olacaktır. Çok büyük bir bilgiye veyahut da duruma ihtiyaç söz konusu değil. DD-Pine Z90 Master 3 araç içi kameramızın kablolama ve yerleştirme işlemini araç içinde tamamlamış bulunmaktayız. Ön araç içi kameramız ve ön tarafı çeken kameramızın konumu bu şekilde oldu. Arka kameramızı koyduk. Şimdi burada sizlere ne demiştik? P-Link teknolojisi demiştik değil mi? Hani aynı anda 3 görüntüyü görme muhabbetinden bahsetmiştik. Şu an burada görüyorsunuz ön kameradayız. Bir daha bastık. Arka kameraya geçme işlemini gerçekleştirdik. Bir daha bastık. Şu anda da beni görüyorsunuz dostlarım. Bu şekilde tamamladık. Araç içinden görüntüler bu şekilde. Gündüz vaktini çekmeme gerek yok. Şöyle söyleyeyim. Şu an buradan net olmuyor. Burası odaklanmıyor. Şu an odaklandı. Görüntü 10 numara 5 yıldız. Gündüz sıkıntı yok. Zaten bunu daha önce de konuşmuştuk. Gün içerisinde problem olmuyor. Çünkü güneş ışınlarının geliş açısından tutun herhangi bir problem, handikap olmuyor. Asıl handikap neydi? Akşam vaktinde yaşamış olduğumuz handikaptı. Akşam vaktinde nasıl olacak? İstediğimiz plaka okunurluğunu alabileceğiz mi? Alamayacağız mı? Buradaki durumlar ne olacak? Ona bakacağız. Onu değerlendirmesini yapacağız. Bir de ne yapacağız? Şimdi bu şekilde kurulum işlemimizi tamamladıktan sonra Play Store'den DD-Py uygulamasını indiriyoruz. Orada bağlantı işlemini gerçekleştiriyoruz. Sonrasında hemen bir güncelleme geliyor. O güncelleme işlemini okeyliyoruz ve burada DD-Py uygulamasının içerisine girmiş oluyoruz. Onu da sizlere aktarmaya çalışacağız. DD-Py uygulamasını göstereceğiz. Kameranın görüntülerini göstereceğiz. O şekilde detaylı bir gösterim olacak inşallah. Şu anda araç kamerasında P-Link sistemiyle bağlantı işlemini gerçekleştirdik ve buradaki görüntüde aracın içerisini izliyoruz. Aracımızla giderken bu şekilde izleme işlemine başladığımız andan o yaklaşık 5 saniye ile 10 saniye sonrasında bağlantı kesiliyor. Tekrardan bu görmüş olduğunuz araç içi kamera Hello DD-Py uyarısı vererek açılıyor ve buradaki şu görmüş olduğunuz görüntü donmuş oluyor. Süreç bu şekilde ilerliyor. Sonra ben buradan çıkıp araç ön tarafına gezdiğim zaman hiç sıkıntı yok. Normal bir şekilde izliyorum. Tekrar geldik. Şu an arka kameraya geldik. Beklemedeyiz. Bakalım aynı şeyi yapacak mı?
İstediğimiz durum olacak mı onu da sizlerle görmüş olacağız. Şu an bu şekilde kamerayı hareket ettiriyorum. Elimde tutmuş olduğum telefonu hareket ettiriyorum. 10 saniyelik bekleme süresini geçtik. Bakalım bu gelişme tekrardan yaşanacak mı? Eğer olursa o şekilde video altına alacağız. Video altına... Evet, şu an dondu. Bak, elimi hareket ettiriyorum. Görüyorsun, dondu. Hello DDPie dedi. Kameradan duyulmuştur. Şu an buradaki görüntü, şu an ben video çekiyorum görüntüsünde ama bakın elimi sallıyorum. Herhangi bir şey yok. Şimdi geçtik ön kameraya. Hemen sıkıntı yok. Kameramız geldi. Tekrardan bastık. Arka kameraya geçtik. Sıkıntı yok. Tekrardan P-Link bağlantısını kurduk. Orada bir uyarı çıkıyor. Uyarıyı tam okuyamıyorum da şu an tekrardan bağlandı. Tekrardan bekliyoruz şimdi. P-Link'imizi yapıyor. Bağlantımızı yapıyor. Sıkıntı yok. Araç içini bu şekilde izlemeye geçtiğimiz zaman 10 saniye civarında tekrardan kendini otomatik olarak iptal edip Hello DDPie diyor araç içi kamera. Hafıza kartımızda problem yok. Bağlantı kablomuzda bir problem yok. Çünkü görüntüyü alıyoruz. Şu anda görüyorsunuz videoda. Onun dışında araç kablo bağlantısında herhangi bir şey yok. Bağlantıyı yapıyor. P-Link olarak işleme görüyor. Ağ bağlantısını yapıyor. Orada da sıkıntı yok. Çözemediğimiz sıkıntı bu şekilde izlediğimiz zaman 10 saniye sonra bu görüntü donuyor. Bekliyoruz şimdi tekrardan. Evet. Hello DDPie dedi. Bak yine elimi şu şekilde sallıyorum. Kamerada görünmüyor. Dondu. İç kamera dondu. Hello DDPie dedi. Şimdi 10 saniyelik zaman zarfını biraz daha arttırmış oldu. Yaklaşık 30 saniye doldu. Ne oldu? Ağ bağlantı cihazı kesildi diye burada uyarı verdi. Şimdi tekrardan geliyorum. Şurada yazan yazıyı beraber bir görelim. Arka kamera ve buradaki yazımız neymiş? Ağ çalışma cihazı kamerayı değiştir diyor. Ne demek istiyor? Burasını çözemedik. Ağ çalışma cihazı kameraya değiştir diyor. Bu şekilde uyarı veriyor. Sonrasında yaşamış olduğumuz durum bu şekilde. Gündüz denemesi için trafiğe çıktık. Kırmızı ışıklardayız. Plakalara şöyle ekrandan bakıyorum. Baktığım zaman gayet güzel şekilde plakalar okunuyor. Görüntü net, canlı, herhangi bir fluluk, herhangi bir sıkıntı şu an için gözükmüyor. Gayet güzel şu an akıyoruz. Görüntüde donma, herhangi bir problem yok. Yaşadığımız şöyle bir problem oldu. Onu burada bahsedelim. Videonun bitim kısmında, değerlendirme kısmında yine oradan bahsederiz. Zaten bu videonun başlangıç kısmının çekilmesiyle son kısmının çekilmesi, şu anki bu değerlendirme kısımları ve benzeri, bunlar bayağı bir zaman içerisinde oluyor. Hani bir günde yaptığımız bir işlem değil, belki başlamasıyla bitmesinin bir hafta 10 günlük süreyi bulduğu bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi yaşadığımız sorun şu: araç içine takılan kamera P-Link sistemiyle bağlanıyor diye sizlere belirtmiştik. Araç içine bağladığımız kamerada bazı sorunlar ve problemler yaşadık. Evet dostlar, videomuz uzun bir video oldu. Son izlediğiniz olan sessiz kısım, sizlere sadece gündüzde çekmiş olduğumuz yeri göstermek istedim. Genel itibariyle bir toparlayalım. Bu videomuzu zaten çok fazla kişi izlemeyecek. Bu videoyu izleyenlerin bir kısmı da zaten bu kısma kadar gelmeyecek. Çünkü 30 dakikalık bir video oldu. Ben şöyle bir toparlamak istiyorum. Gerçekten bu kısma kadar gelenler, neler yaşadığımızı merak edenler olduysa onlar için özetlemek istiyorum. Şimdi kameramız geldi. Kameramız geldikten sonra bunu takacak olduğumuz ustamızla bir türlü kontak kuramadık. İrtibat sağlayamadık. Birazcık salladık. 5 ayın sonunda kamerayı ustamızla anlaşıp kurma işlemine karar verdik. 5 ayın sonunda kutumuzu açtık. Kutunun içerisinden CPL filtresi çıkmadı. Şimdi birinci nokta bu. Böyle bir ürün aldığımızda bu fark etmez. A markası, B markası olması hiç önemli değil. Hangi elektronik ürünü alırsak alalım, bu kutuyu açarken video eşliğinde açmamız gerekiyor. Niye? Kırılma meydana gelebilir, sıkıntı olabilir, eksik olabilir. Bunu kanıtlamamızın tek çaresi video çekmek. Önce buna dikkat edeceğiz. Biz video eşliğinde açmıştık zaten. Kutunun içerisinden CPL filtresi çıkmadı. Tamam, bu birincisi. Sonrasında montaj işlemimizi yaptık. Ne oldu? Sizler de videoda gördünüz. P-Link sistemi çöktü. P-Link sistemi hiç çalışmadı. Kamerayı sıfır şekilde kurduk. Yani üzerinden bir zaman geçti. İşte 5 ay kullandık, 6 ay kullandık gibi bir durum olmadı. P-Link sistemi tamamen çalışmadı. Biz sonrasında ne yaptık? Müşteri hizmetlerini aradık. 30 dakika boyunca ısrar ettik bağlanacağız diye. Bağlanamadık. 30 dakika bir fiil bekledik, bağlanmıyor. Zaten bu kameranın bir alt versiyonuyla alakalı kanalımızda olan videoda biz orada söyledik. İlk denememizde 7 dakikanın sonunda bağlandığımızı, sonraki denememizde müşteri hizmetlerine bağlanamadığımızı ifade ettik videonun bir kısmında. Yine burada da ne yaptık? Müşteri hizmetlerini aradık. 30 dakika boyunca uğraştık, bağlanamadık. Sonrasında ne oldu?
Dedik ki WhatsApp hattı üzerinden iletişime geçelim dedik. WhatsApp hattı üzerinden iletişime geçtik. Oradan dönüş veriyorlar. Bu kamerayla alakalı herhangi bir sıkıntı yaşarsanız, müşteri hizmetlerine ulaşmak istiyorsanız kesinlikle arayarak kendinizi ömrünü tüketmeyin, sinirlenmeyin. Direkt olarak WhatsApp hattından yazın. WhatsApp hattından da direkt yanıt vermiyorlar. Örnek veriyorum 2 saat geçiyor, 3 saat geçiyor. Bazen direkt veriyorlar. Duruma göre değişiyor. Ancak dönüş veriyorlar en azından. WhatsApp hattından iletişime geçtik. Dedik ki böyle bir durum var. Biz kamerayı kurduk. Bunlar oluyor. Peeling sistemi çalışmıyor. Donma meydana geliyor. Araç içi kamerada sürekli bağlantı kopukluğu olduğunu ifade ettik WhatsApp hattı üzerinden. Oradaki kişi bize dedi ki hafıza kartı nedir dedi, yanıt verdik. Bağlantıyı sordu. Oradan resmini çektik, gönderdik. Videosunu çektik. Yaptığımız kurulumu gönderdik. Kısacası bize sorulan sorulara videolu ve fotoğraflı bir şekilde WhatsApp üzerinden dönüş verdik. En sonunda orada bize bağlantıda veyahut da kendinizin yapmış olduğu bir hata olmadığı bilgisi verildi. Biz de bunun üzerine ne dedik? Ürünü servise göndereceğimizi ifade ettik. Ne yaptık? Anlaşmalı kargo kodunu aldık. Tabi buradaki bu iletişim burada anlattığım gibi hızlı bir şekilde olmuyor. Zaman alıyor. Dönüş bekliyoruz. Dönüş geliyor. Hani direkt böyle muhatap bulup evet bu bizim şeyimiz, servisimiz bu, kodumuz bu, direkt gönderin gibi olmuyor. Biraz zaman alan, birazcık böyle can sıkıcı bir şekilde ilerliyor. Tabii ki bu can sıkıcı kısmı öznel bir durum. Benim için öyle olmuş oldu. Çünkü birçok ürünü servise gönderiyoruz. Birçok ürünle alakalı problemler oluyor. Benim bu şekilde sıkıntı yaşadığım, problem yaşadığım bir servis olmadı. Bunun da altını çizmiş olalım. Sonrasında ürünümüzü servise gönderdik ve beklemeye başladık. Burada bizim irtibatta olduğumuz numara bize başka bir numara verdi. WhatsApp iletişim numarası yine. Oradaki yerle irtibata geçtik. Yani servis WhatsApp iletişim numarası farklı. Müşteri hizmetleri iletişim numarası farklı. 2 tane farklı WhatsApp numarası var. Bu şekilde iletişim halindeyiz. Neyse aradan yaklaşık bir 10 gün falan civarı geçti. Mesaj attım, dedim böyle bir ürünümüz var. İşte bize dedi ki ben orada kargonun, bize gelen kargodan mesaj geliyor. Şu tarihte ulaşmıştır diye onu gönderdim. Benden ürünün faturasını istediler, faturasını gönderdim. Ne istedilerse hepsini gönderdim. Dediler ki işlemler devam ediyor. 10 gün geçti, ben de dedim ki tamam o zaman hiç seslenmeye gerek yok. Bu tarz elektronik ürünlerde burası önemli. Bir arızaya gittiği zaman genel itibariyle söylüyorum, bu tüm ürünler için geçerli değil. Genel itibariyle tamir süresi 20 iş günü. İş günü dediğimiz zaman neyi baz alıyoruz? Hafta içi artı cumartesi gününü baz alıyoruz. Pazar günleri dahil değil. Resmi tatilleri dahil değil. Şimdi ben bekledim. Kamerada 21. gün oldu. Kameramız serviste, hiç seslenmiyorum. Hiç arayan yok, soran yok, bilgi veren yok. Ben de bilerek aramadım. Arasam da zaten yapacak bir şey yok. Bir kere sordum. Serviste işlem görüyor, muhabbeti dönüyor. Aramadım. 21. iş günü tekrardan mesaj attım. Mesajım aynen şu şekilde. Bir ürünün sizin servisinizde tamir edilme yasal süresi kaç gündür? Bana dönüş olarak şunu yazdılar. 20 iş günüdür. Ben de dedim ki şu anda bizim kameramızın 21. iş günü. Ben yasal hakkım olarak sizlerden kameramın bedelinin iadesini talep ediyorum diye bildirdim. Sonrasında dedim ki eğer ki bu bedel iadesi yapılmayacaksa tüketici hakem heyetine başvuru yapacağım. Buna göre bana dönüş vermenizi talep ediyorum dedim. Oradan bize dönüş geldi. Paranız iade edilecektir. Bu şekilde. Ama ondan önce ne dedi? Ben bu şekilde para iadesi istemedikten önce ne dedi bana? 20 iş günü olduğunu yazmasına rağmen şu anda işlemleriniz devam ediyor. Biz size parayı iade edelim veyahut da yeni ürün gönderelim falan, hiçbir şekilde talep yok. Benim kendim yasal hakkımı kullanacağımı söylediğim zaman bana dönüş olarak para iadesi yapıldı. O yüzden şunu bilin. Hangi ürün olursa olsun genel itibariyle bir servisteki garanti süresi 20 iş günüdür. 20 iş günü geçtikten sonra sıfır ürün veyahut da para iadesi talebinde bulunabiliyorsunuz. Eğer ki bunu kabul etmezse direkt tüketici hakem heyetine başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Bunu bilmeniz gerekiyor. Ben de direkt dedim ki bana diyor ki hala 21. iş günü olmuş. Bakın servise göndermişim. Bilgi vermemişsin. Arada ne yapıldığını şeyini aktarmamışsın bana. 21 gün geçmiş. Kendi ağzınla diyorsun ki ürünün garanti süresi 20 iş günüdür diyorsun. Bana sonrasında diyor ki mesajda ürününüzün servis işlemi devam ediyordur diyor. Yani ne alakası var kardeşim? Sen bu ürünün 23 gün olduğunu, geçtiğini görüyorsun. Diyeceksin ki para iadesi mi istiyorsunuz, sıfır ürün mü gönderelim, bir sor değil mi? Biz burada müşteriyiz. Ama bunu sormuyor, bana diyor ki devam ediyor. Ben de sonrasında dedim ki eğer ki bu ürünün dedim siz bana parasını iade etmiyorsanız ben tüketici hakem heyetine başvuru yapacağım dedim. Sonrasında benim paramı gönderdiler. Tabi burada parayı gönderme süresi yine bir 3-4 günü buluyor. Yasal olarak buradan baktığım, yapmış olduğum araştırmalarda 7 iş günüyle 14 iş gününden bahsediliyor. Tam olarak kaç iş gününde para iadesi yapılması gerektiğini bulamadım. Sizler biliyorsanız yorum kısmına yazın. Şimdi dostlar, şu videonun bu kısmına gelenler için sesleniyorum. Bu kamera şu an benim aldığım zamanda 13.000 TL bandında. Şu an bu videonun çekildiği tarihte 15.000, 15.500, 16.000 bandında değişiyor. Bu parayı kazanmak kolay mı? Parayı kolay kazananlar varsa onlara bir yorumum yok. Ama biz parayı kolay kazanmıyoruz. Kimse kolay kolay kazanmıyor etrafımızdaki.
Bir yevmiye 1500 TL. Bugün Akdeniz sıcağında 40 derecede gidip çalıştığınızda bu parayı kazanabilmeniz için ne yapmanız gerekiyor? 8 gün çalışsanız 12.000 yapıyor. 10 gün düz hesap 10 gün çalışmanız gerekiyor. 10 gün boyunca çalışacaksınız. Bu parayı kazanacağız ve bu ürünü alacağız. Burada bedeller ödeniyor. Bu sıcakta çalışanlar var. Herkes başka şekilde para kazanıyor. Zorlanıyor. Günümüzde para kazanması gerçekten çok zor bir durum iken. Biz sizden bir ürün almışız. Ne yapmışız? Sizi tercih etmişiz. Sizin müşteriye böyle mi davranmanız gerekiyor? Yani iletişim numarasından arıyoruz, açmıyorsunuz. 23 günü geçiyor, hala hiçbir şey olmamış gibi ürünün garantisi devam ediyor diyorsunuz. Ondan sonrasında bu ürünü niye tamir etmiyorsunuz? Niye arada bize dönüş vermiyorsunuz? Bu kadar mı sahipsiz bu marka? Ben bunu anlamadım. Bu yorumlarımın hepsi öznel yorumlardır. Benim yaşamış olduğum durumlardır. Bu yorumlar herkes için olacak demiyorum. Belki bana böyle denk gelmiştir ama ben bunları birebir yaşadım. Bunları aktarıyorum. Kanalımızın daha önceki videolarında budama makası ile alakalı bir shorts videosu çektik. Servise gönderdiğimizi, orada o firmanın hiçbir ücret talep etmeden bazı güzellikler yaptığından bahsettik. Yine kanalımızın başka bir shorts videosunda saatle alakalı yaşamış olduğumuz problem ve servisin yapmış olduğunu anlattık. Şimdi bunlar da bizim paramızı alıyorlar, ürün veriyorlar ve bu şekilde hizmet veriyorlar. Siz de bu parayı alıyorsunuz. Niye bu hizmeti alamıyoruz? Bir üründe benim en dikkat ettiğim konu nedir? Servistir. Biz bugün bir ürün aldığımızda parçasına bakıyoruz, servisine bakıyoruz. Sonrasında yaşayacak olduğumuz durumlara bakıyoruz. Eğer ki bunlar zayıfsa bu ürünün hangi özellikte olduğunu çok fazla benim için bir önemi yok. Ben servise çok dikkat ediyorum. Ve biz bunu serviste böyle yaşadık. Buradan bunu sizlere bildirmek istedik. Gerçek bir değerlendirme yaptık. Kameranın değerlendirmesine gelecek olursak ona da biraz dipnot düşelim. Zaten ne dedik bu anlatım videosunda? Sony'nin Starvis mercek kullanıyor dedik. Mercekte sıkıntı yok, kamerada sıkıntı yok. Görüntüde öyle çok büyük bir problem yaşamadık. Bence görüntü gayet başarılıydı. Zaten şu an Sony Starvis'in üzerine bir mercek yok. Şu an bu videonun çekildiği tarihte bunun üzerine çıkan bir mercek yok. İlerleyen zamanlarda mutlaka daha kaliteli mercekler gelecektir. Ancak en kaliteli olanlar bunlar zaten. Bunlara diyecek hiçbir sözüm yok. Kameraya diyecek hiçbir sözüm yok. Ama gelip de biz bir sıkıntı yaşadığımızda binlerce yorum okudum bu arada. Bunu da ekleyeyim bu videomuzda. Binlerce yorum okudum. YouTube videolarının altında serviste problem yaşandığını, muhatap bulunmadığını yazdılar. Aynısını biz de yaşadık. O yüzden ben şu kadar söylüyorum. Bu paralar kolay kazanılmıyor. Biz sizi tercih ediyorsak sizin de ona göre hamle yapmanız gerekiyor. Biz bu şekilde kolay kazanmıyoruz. Ben paramı iadesini aldım. Bir daha bu markayı, bu ürünü alır mıyım? Bu servisten dolayı bana uymuyor. Ama tamamen tekrar belirtiyorum. Öznel bir düşünce, öznel bir yaşanmışlık var ortada. Benim tercihim değil. Tercih olmamasının sebebi de servis ayağında yaşamış olduğumuz bir problemler. Sizler de bunu bilin. Bunu bilerek alabilirsiniz. Belki sizin kameranızda herhangi bir sıkıntı olmayacak. Sonuç itibariyle elektronik bir ürün alıyoruz. İlla ki her kamerada bir problem olacak diye bir durum yok. Hiçbir problem olmadan kullanabilirsiniz. Memnun olanlar da vardır, diyecek bir şey yok. Ancak bu şekilde servis ayağındaki yaşamış olduğumuz problemlerden dolayı bize uymuyor, bize uymadı. Bir problemi de yaşamış olduk. Bu arada şunu da belirteyim. CPL filtresinden bahsettim sizlere. Zaten yine müşteri hizmetlerini aradık, ulaşamadık. Sonra WhatsApp'tan mesaj attım. Dedim ki böyle bir durum var. Sonuç itibariyle burada firma haklı. Nasıl haklı? 5 ay geçmiş, biz mesaj atmışız, demişiz ki CPL filtresi yok. Elbette kanıt isteyecek. Kesinlikle katılıyorum. Biz de ne yaptık? Video halinde çektik. Çekmiş olduğumuz videoyu gönderdik. Kanıtlı olarak bakın çektik. Daha makine sıfır. Gidip de bu CPL filtresi satılacak bir filtre de değil. Hani sağa sola atılacak, satılacak bir filtre de değil. İşte biz size yardımcı olacağız dediler. Ondan sonra yine dönüş yapmadılar. Kısacası yani bu ürün sahipsiz gibi bir durumda bana göre. Arkasında dönüş yapılmıyor. Muhatap bulmak çok zor oluyor. Bu yüzden bize uymadı. Biz paramızı aldık. Bunları da yaşadık. Ama kamera kaliteli mi? Kaliteli. Sıkıntı yok. Mercekler iyi mi? Mercekler iyi. Gerçekten 3 kamera güzel mi? Güzel. Hangi bir araç kamerası alacak olsam benim tercihim kesinlikle 3 kameralı sistem olacak. Bunlara diyecek herhangi bir sözüm yok. Ancak bunları da yaşamış olduklarımızı da bu şekilde sizlere ifade etmek istedik. Umarım uzun bir video oldu. Kurulumunu anlattık, detayları anlattık, yaşadığımız problemleri anlattık. Detaylı bir şekilde sizlere veri aktarmaya çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.